Selamlar EFC 26 yeni bir Success bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte Eyüp Spor Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda başarı olur muydu? Bunun Success'ini gerçekleştireceğiz. O zaman bölümümüz başlasın. Evet, Eyüp Spor'un kadrosuna şöyle göz atacağız ve bakalım. İlk 11'inde anlaşmalar var mı? Kerem Demirbay tek başına veriyor. Yanında Kayan veriyor. Güller veriyor. 3 tane gördüm. Marcos Felipe kaleci veriyor. Mukayic veriyor. 5 tane artı veren var. 6'sı vermiyor. Eksi olanlar var. Calegari falan. Calegari'nin yeri değil demek. Sağ açık. Sağ orta sahada oynuyor ama ikisi sağ bek oynadığı için eksi şeklinde gözüküyor. Draguş var. Deniz Draguş. O da eksiler şeklinde. Kadro bu şekilde gördüğünüz üzere. Üçlü defans oynuyormuş bu arada. Eyüp Spor. Şimdi bir de kadro merkezinde oyuncuları teker teker sizlere göstermiş olayım. Evet, kadroyu da gördük efendim. Şimdi bir de 2025-2026 sezonunda mücadele verecek Süper Lig'deki takımları teker teker şöyle göz atalım. Evet, tabloda bu şekilde. Zaten Eyüp Spor Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası oynayacak. Avrupa maçları yok. Yine biz ne yapacağız? Tabii ki de Ocak bir ara transfer dönemine geçeceğiz ve ligin ilk yarısında Eyüp Spor neler yapmış öğreneceğiz. O zaman haydi gelin Ocak bir ara transfer dönemine doğru geçelim. Evet, geldik sezonun ilk yarısının sonuna. Bir dakika. Evet. Bakalım Eyüp Spor ne yapmış görelim efendim. Oha, Eyüp Spor düşme hattına gelmiş. Hep bu üçlü defans oynuyorlar ya. Üçlü defans oynayan oyun takımlar hep böyle sezon sonlarında kendilerini görüyorlar. Aynı şekil olmuş. Üçlü defans yüzünden oluyor her şey. Evet, 17 haftanın sonunda 17. sırada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet almış. 18 atılan golde kalesi 32 gol görmüş. Eksi 14 amaçlı 13 puanla 17. sırada. Yani düşme hattında Eyüp Spor. Kayseri ve Konya ile birlikte düşme hattındalar. Şöyle çıkıp size diğer takımları göstereyim. Ligin ilk yarısında Galatasaray lidermiş. Şöyle Türkiye Kupası'na girelim. Türkiye Kupası'nda da Gençler Birliği ile eşleşmiş Alanya Spor. Şimdi kadroya bakacağım. Oha, kadro çok kötü lan. Baksana hepsi eksilerde. Çok kötü. Mutsuzlar, sinirliler. Abo. Evet. Baya kötü. Baya kötü olmasına rağmen yukarıda. Nasıl yıldıza yaklaşmışız? Hayret bir şey, açık konuşmak gerekirse. Hiç bakmayalım. Sezon sonunda bakalım şeye. Şu an hiç bakasım gelmedi. İstatistiklere. Zaten çok kötü yerlerde istatistikler de. Ligin ilk yarısında Tammy Abraham gol krallığını görüyoruz. 16 maçta 12 golle. Asistlere geldiğimizde Alisov 17 maçta 7 asistle Çaykur Rizespor'dan Alisov'u gördük. Sonrasında ortalama reytinglerde de Tammy Abraham 16 maçta 7,63 reytingle şu an birinci sırada. Ortalama reyting şöyle tıklayınca ortalama reytingi, bakın ilk defa girdim. Hani hiçbir şey göstermiyor mu? Orada göstersene 7,63'e mesela tıkladığımda bakın şu kadar gol attı, şöyle yaptı, böyle yaptı falan filan diye göstermesini beklerdim. İlk defa tıkladım bu arada oraya, hani göreyim diye, ama göstermedi. İlginç. 17. sıradayız. Bakalım 17. sıradan bir üstlere çıkacağız mı ligin ikinci yarısında, yani sezon sonunda, merak ediyorum. Yoksa yine diplerde kalıp lige elveda mı edeceğiz? Bu kadar da kötü olmaması lazım. Üçlü defans değiştirsek anca o zaman iyi olur ama ellemek istemiyorum. Haydi o zaman sezon sonuna doğru geçelim ve Eyüp Spor ligde kalmış mı, düşmüş mü öğrenin. Evet, geldik sezon sonuna. Yukarıda yönetim artık kırmızı olmuş. Çıkıyoruz efendim. Büyük ihtimalle düşmüşüzdür ligden.
Şöyle çıkıyoruz ve aynı sırada kalmışız. Gene 34 haftanın sonunda 17. sırada ligden düşümsüz 5 galibiyet, 11 beraberlik, 18 mağlubiyet alıp 40 golde 65 kalemizde görmüş. Eksi 25 avarajı 26 puanla 17. sırada Konya ve Karagümrük'le beraber el ele tutuşup aşağıya doğru düşmüşüz. Şöyle yukarı çıkıyoruz efendim ve diğer takımları görüyoruz. Galatasaray şampiyon olmuş. Fenerbahçe 2. Beşiktaş 3. Trabzon 4. 5. Çaykur Rizespor 6. sırada Göztepe'yi görmüş oldum. Türkiye Kupası'na geldiğimizde de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynayacakmış final. Kadroya bakalım artık. Kadro eksi. Herkes mutsuz. Çok kötü gerçekten de. Kadro merkezine gelelim. Son kez istatistiklere şöyle bir göz atalım. Mehmet Em 29 maçta 11 gol 1 asist. Halil Akpınar 33 maçta 1 gol 2 asist, o kadar kötü yani gördüğünüz gibi. Harbiden bayağı bir kötü istatistikler var. Çok maça rağmen verim sağlayamayan oyuncular epey bir fazla. Hatta hepsi diyebilirim. Bizim forvet gibi mesela, forvetler Mehmet Em falan ya tam 11 gol atmış da gene adam yani en iyisi Mehmet Em. Diğerleri neyse, sezon sonuna da gol kralı Yusuf En-Nesyri olmuş. 34 maçta 23 gol kaydetmiş En-Nesyri. Asiste geldiğimizde de asiste Harit olmuş. 34 maçta 11 asist yapmış. Sonrasında ortalama reytinglere geldiğimizde de Ege Yıldırım 8,00'la ortalama reytingde birinci olmuş. Tek maç oynadığını. Bu tek maç dediğim gibi hani bir oyuncu tek maç oynayıp çok iyi oynadıysa o veriyor ya, o bir maçtaki şeyden dolayı, ortalama reytinginden dolayı o puanda kalıyor. Mesela 34 maç oynayan adamlar, 32 maç oynayan adamlar 7'lerdeyken bu nasıl 8'lerde oluyor? İşte tek oynadığı şeye baktığı için oyunda bir durum şey var. Normalde bunu saymaması lazım aslında ama oyun böyle bir şey yapmış. Normalde bu adam 2-3-4 maç oynasa belki 7'lere gelmeyecek, 6'lara düşecek veya 7'lerde bunlar gibi olacak, 7-77, 7-67 gibi olacak. Bu yönden bir sıkıntısı var oyunun. Yine de Ege Yıldırım Göztepe'de 8,00'la tek oynadığı maçta reytingi kapmış efendim ve birinci olmuş. Evet, burada videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.